Şimdi yeniden hoş geldiniz. Topkapı Sarayı biliyorsunuz İngiltere'de geçen hafta bir firma özel bir çalışma yapmış ve bunun ilanını yaptı. Topkapı Sarayı dünyanın en güzel sarayı seçildi. Tabi bu saray seçilirken işte Çin'in yasak şehrinin sarayı da vardı. Almanya'dan saraylar vardı. İngiltere'den Buckingham sarayları vardı. Viyana'dan Schönbrunn sarayları vardı. Yani bayağı dünyanın dört bir yanından farklı saraylar göz önüne alınmış. Ve bunların içinde Topkapı Sarayı dünyanın en güzel sarayı seçildi. Neye göre en güzel? Altın orana göre. Altın oran nedir? Bunların hepsini birazdan ben size az ileride Topkapı Sarayı'nın plan şemasını gösteren bir levha üzerine anlatmaya çalışacağım. Ama genel hatlarıyla az çok altın oranı biliyorsunuzdur. Yani insan yüzü, insan bedeni, mimaride, sanatta, tıpta. Yani mesela altın oran deyince genelde ilk çağda en önemli yapı Keops piramididir. Baktığımız zaman dikine hatlarıyla yukarıdan baktığınız hatlarının birbiriyle örtüşmesi, büyük parçayla küçük parçanın uyumu. Tabi altın oran dediğimiz zaman kainatta en mükemmel şey insan ve kainatta yaratılmış olanların dengesi, düzeni. İnsanın burnunun, gözünün, çenesinin, yüzünün oranı, işte dirseğiyle parmak ucu arasıyla dirseğiyle omuz arası 3'te 2, 3'te 1 oranları. Yani bunların hepsi mükemmel bir şekilde yaratılmış ve biz bunları seyrediyoruz. Bunlar insan eliyle yapılmış şeyler. Ve altın oran sapmasını sıralıyorlar aşağı doğru. Dünyada altın orana en yakın olan saray Topkapı Sarayı çıkıyor. Sapma sadece %3. %3. Mesela Çin'deki yasak şehirdeki saray %11 sapmaya sahip. İngiltere'deki Buckingham %31 sapmaya sahip. Yani yaparken yapmış olmak için yola çıkıyorlar. Her gelen kafasına göre bir şey ekliyor. Aslında yani şu an bizim yaptığımız, üzülerek söylüyorum. Mesela Türkiye'de bir sanat tarihçi olarak söyleyeyim. Her zaman yeni eskiye tercih edilir. Yeni bir şey mi yapıyorsun? Yık gitsin ne varsa. Birinin aklına bir şey mi geldi? Buraya bir şey yapıyoruz. Hemen yaparsın kafana göre. Ya buraya adam bir şey yapmış. Bu yapılan şeyin neresine ne koyacağın daha o ilk yapılış yerinde belli edilmiş. Sonradan gelen, önceden geleni görecek, bilecek, saygı duyacak ve ona göre bir şey yapacak. Bakın bugün Edirne'ye gidin. Rüstempaşa Kervansarayı'nın önünde durun. Dev bir kervansaray. Mimar Sinan yapmış. Kervansarayın önü böyle dalga dalgadır. Ya sen koca Mimar Sinan'sın. Yani bir ev yapıyorsunuz, mimarsınız, mühendissiniz, müteahhitsiniz. Dümdüz bir duvar çekmek varken bu duvar bir böyle geliyor, bir böyle gidiyor. Neden? Sebep ne biliyor musunuz? Kervansarayın önünde tarihi bir yol var. Yüzyıllar evvel yapılmış. Mimar Sinan binayı yola uyduruyor. Çünkü yeni eskiye tabi olmak zorunda. Ben yaptım diye bir şey olmaz. Bugün bu bizim hastalığımız biliyorsunuz. Ben yaptımla olmaz bu iş. Bu bizim hastalığımız. Bunları niye anlatıyorum? Biz dün böyle değildik. Biz dünlerde bir şey yapacağımız zaman eskiyi biliyorduk ve saygı duyuyorduk. Topkapı Sarayı altın oranda %3 sapmayla neden dünya birincisi seçildi? Çünkü yeni yapılan her şey eskiye tabiydi. Peki buraya ilk eseri kim verdi? Fatih Sultan Mehmet verdi. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethetti. Fethettikten sonra önce Bayezid'de eski saray dediğimiz yere birkaç konak yapılarak ilk yönetim merkezi ilan edildi. Sonra Fatih baktı, Osmanlı ve dünya ancak buradan yönetilebilir. Burası neresi? Sarayburnu. Baktığınız zaman sağ tarafta denizi görüyorsunuz. Marmara Denizi. Buradan böyle aşağı doğru insek, buradan aşağıda da deniz göreceğiz. Haliç. Buradan dümdüz gitsek yine deniz göreceğiz. Sarayburnu. Üç tarafı denizlerle çevrili muhteşem bir yarımada. Yarımadanın en uç kısmı burası. Devlet ve dünya ancak buradan yönetilir dedi ve sarayı burada inşa etti. Fatih sarayı inşa ederken 300 sene sonra, 400 sene sonra, 500 sene sonra bu sarayda ne olacak? Saray ne şekilde büyüyecek? Bunların hepsi hesaplandı. Ona göre bir plan çizildi. Bahçeler, avlular, taraçalar hepsi belirlendi. Kendine ait olan kısmı yaptı, dosyayı kapattı. İşte harikalık bu. Biz
Fatih'ten 5,5 asır sonra o ve onun döneminin sanatçılarının, mimarlarının ortaya koyduğu o muhteşem öngörüyle dünya birincisi oluyoruz. Yani onlardan kaynaklanıyor, söyleyeyim yani. Nasıl? Planı çizen Fatih Sultan Mehmet ve döneme. Bakın tam arkamızda bir kapı var. Bu gördüğümüz kapı Bab-ı Hümayun. Kim yaptırdı bu kapıyı? Fatih Sultan Mehmet yaptırdı. Sarayın birazdan böyle yürüye yürüye en sonuna gideceğiz. En son kısmında, yani Gülhane Parkı'na açılan sarayın son binalarından biri Fatih Köşkü. Kim yaptırdı? Adı üzerine Fatih Sultan Mehmet. Yani ilk giriş kapısı da onun, en sondaki Mecidiye Köşkü'nün bir berisindeki bina da onun, Fatih Köşkü. Haliç'e doğru bakalım. Haliç tarafında bu sarayın sınırını çizen son yapı Çinili Köşk. Ya da yine Fatih Köşkü diye adlandırılan, Fatih'in kendine konut olarak yaptırdığı tam bir Orta Asya formlu, bütün cephesi Çinlerle kaplı muhteşem bir eser. Orada da sınırı çizmiş. Bu taraf Marmara Denizi. Marmara Denizi zaten sınır. Denize sıfır surlar var Roma döneminden. Üzerinde Balıkhane Kapı, Ahır Kapı gibi kapılar açılıyor. Yani sarayın dışarıya açılan bir takım ikmal kapıları. Ve böylece bütün sınırları kim çizmiş? Fatih Sultan Mehmet çizmiş. Bu sınırların içerisinde devlet büyüdükçe, nüfus arttıkça saraya ait yeni ek binalar, müesseseler yapabilirsiniz demiş. Yani bu videoyu çok önemsiyorum. Özellikle size anlatırken bunu da kayıt altına almak istedim. YouTube'a koyalım. Çünkü biz Türkiye'de maalesef yıllardır çok büyük bir yanlışın içerisindeyiz. 1950'lerde 800 bin olan nüfusu İstanbul bugün 20 milyonu geçiyorsa burada bir tutarsızlık var demektir. Yani Menderes döneminde İstanbul'da o kadar çok vakıf eseri yıktırılmıştır ki. Ben yaptım oldu. Buradan yol geçiriyorum. Vatan Caddesi. Efendim bu yol dediğiniz yolun üzerinde en az 80-100 tane vakıf eseri var. Hamamlar, camiler, medreseler, hanlar. Yık gitsin. Benim canım öyle istiyor. Yol geçireceğiz. Bu zihniyet maalesef değişmeli. Bakın, bakıyorum grubuma. Gayet genç, pırıl pırıl insanlar, ilgili. Sadece bir şeyler öğrenmek için buraya gelmiş kişilersiniz. Hem siz bunları sağda solda anlatın. Hem bu video izlensin. Ve en azından bundan sonra bir şey ortaya koyarken dünü görelim, bilelim. Yarını hesaplayalım ve düşünerek eserleri ortaya koyalım. Fatih ve döneminin bu konuda nasıl bir numara olduğunu anlayalım. Şimdi Fatih bir saray yaptırıyor. Hakikaten altın oran. Planda daha iyi göreceğiz. Bunu planlarken 3 avlulu bir saray planlıyor. Birinci avlu şu an içinde bulunduğumuz ön bahçe. Ve şu gördüğünüz surları bizzat Fatih yaptırıyor. Dedim ya, sarayın bütün surlarını yaptırarak daha o dönemde, ilk yapıldığı dönemde bütün bir etrafını çevirerek şeklini, şemalini belirliyor. Bu gördüğünüz surlara biz Sur-u Sultani diyoruz. Sultanın surları. 2 avlu bir saray var. Topkapı Sarayı aslında 2 avlu bir saraydır. Ama bu 2 avlulu sarayın bir de bahçesi olmalıdır. İşte bunlar bahçe duvarlarıdır. Bahçeye girmek için de bu meşhur kapı, Fatih'in yaptırdığı kapı buraya inşa edilmiştir. Bab-ı Hümayun. Hümayun merasim demek, merasim gösteri demek. Saraya ait halkla bütünleşmiş birçok gösteri bu kapının önündeki o geniş meydanlıkta oluyordu. Sağ tarafında Ayasofya Camii, sol tarafında 3. Ahmet Çeşmesi, ki o bile sonradan yapılmıştır. Geniş bir alanda gerçekleşiyor idi. Bu kapı Fatih'in orijinal kapısı. Kapının üzerindeki kitabeler, ayet kuşakları Fatih Sultan Mehmet dönemine ait. Kapı Sultan II. Mahmut ve onun küçük oğlu Sultan Abdülaziz döneminde tamir görmüş. Onun için kapının ön tarafında II. Mahmut'un tuğrası var. Hemen bu tarafta da şu an gördüğünüz Sultan Abdülaziz'in tuğrası bulunmakta. Ve ön bahçede ilerliyoruz. Şöyle soldan gideceğiz. Şu an ön bahçede görüyoruz. Topkapı Sarayı'nın ön bahçesi. Ve burada ne var? Burada hemen sağ tarafta bir karakol binası var. Tam karşımızda Aya İrini var. Sarayın ön bahçesindeyiz. Fatih bu altın oranın hemen hemen tamamına yakın bir şekilde yakalandığı bu muhteşem sarayı inşa ederken sarayın bahçesinde kalan
Osmanlı öncesine ait binaları da görmüş, gözetmiş ve yerinde kullanmış. İşte onlardan biri Aya İrine. Şimdi Aya İrine nedir? Aya İrine bir Doğu Roma kilisesidir. Biraz daha yaklaşırsanız şu plan üzerinde anlatacağım. Aya İrine bir Doğu Roma kilisesi. Justinianus döneminde son şeklini almış. Ama Fatih'in çizdiği, planladığı Topkapı Sarayı'nın ön bahçesinde kalmış. Şimdi bunu camiye çevirsek olmaz. Niye? O ilk girdiğimiz kapı sabah namazından sonra açılıyor. Akşam ezanıyla kilitleniyor. Akşamda yatsı namazına buraya kimse gelemez. Gün içinde halk rahat girebiliyor. Siz de girdiniz az önce. Kapıdan girerken sizden bilet, ücret, kart sormadılar. Osmanlı'da sorulmazdı. İnsanlar rahat bu ön bahçeye girebilirlerdi. Ama 2 vakit kılınamayacağı için cami olmasına müsait değil. Kilise de olamaz. O zaman ne olacak? Diyorlar bunu cebehane yapalım diyorlar. Osmanlı'da cebe silah demek. Hane mekan demek, cebehane silah deposu. Şimdi gelin şu altın oranı bir konuşalım. Az önce girdiğiniz kapı, bakın şu gördüğünüz kapı. Bab-ı Hümayun. Dikkat edin, planda zaten yeşil çizilmiş, renklendirilmiş. Ön bahçe burası. Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı saray aslında 2 avlulu bir saray. Şöyle ayağımı da şuraya şöyle bir atayım. 2 avlulu bir saray. Bakın bu 2 avludan birinci avlu burası Birun, ikinci avlu burası Enderun. Bu 2 avlulu saray plan şemasını Fatih aslında nerede gördü? Kimden, nereden ilham aldı? Edirne'de babası 2. Murat'ın yaptırdığı Saray-ı Cedid'den ilham aldı. Maalesef Edirne'de Osmanlı-Rus Savaşı döneminde bizim cephaneliğimiz olarak kullanılıyordu ve savaştan kaçan askerler, Edirne'ye sığınan askerlerimiz düşmanın eline cephane geçmesin diye patlattılar orayı. Maalesef o güzelim saray şu an temel seviyesinde duruyor. Birçok yapı unsuruyla. O 2 avlulu sarayı Fatih babasının Edirne Sarayı'nı, kendisinin doğduğu sarayı bizzat burada yaptırdı. 1. avlu, 2. avlu. Bu avlu Birun, devlet ve dünyanın yönetildiği avlu. Bu avlu Enderun. İleride devleti ve dünyayı yönetecek kadroların yetiştirildiği avlu. Bakın müthiş bir saray. Ne demiştim ben size? Gezi başladığında kafanızdaki saray imajı bugün darmadağın olacak. Saray deyince biz ne biliyoruz? İşte bir kral, onun kraliçeleri, hizmetçiler, muhafızlar bitti. Bizim hiçbir zaman böyle bir sarayımız olmadı. Ya Avrupa'da ben de bugüne kadar kıyamet kadar saray gezdim. Mesela bu Altın Oran müsabakasında Fransızların meşhur Château de Chambois'ını da koymuşlar. Defalarca gezdiğim ve gezdirdiğim bir saray. Fransa'nın Orleans bölgesinde. Yani Orta Fransa'da sarayı yaptıran kim? Kanuni Sultan Süleyman'ın çağdaşı. Kanuni'nin bir mektupla Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlke'nin elinden esaretten kurtardığı Fransa kralı 1. François'nın sarayı. Yani o sarayı da çok gezdim. Barok dönemin ayak seslerinin olduğu müthiş bir saraydır. Ama baktığınız zaman çapsız, plansız, biçimsiz, tamamen kralın keyfine özgüdür. Kralın. Çünkü yaptıran neye göre yaptırıyor? Kendi keyfi için yaptırıyor. Ben her yer, ya sarayın her yerinde adamın semender, su semenderi, onun amblemi. Bir çeşit biliyorsunuz kertenkele. Bütün saray semender, odalarda hep o var, her yerde o var. Halbuki bu sarayda Fatih yaptırdığı halde çok az yerde Fatih'i görürsünüz. Burası devletin yönetildiği avlu. Burası ileride devleti yönetecek kız ve erkek öğrencilerin eğitim gördüğü avlu. Müthiş bir sistem. 2 avlu. Önde de bir bahçe. Altın oranda ne vardı? Ana yapının küçük yapıya oranı vardı. Bakın 3'te 2'yi görüyorsunuz burada. Burada da 3'te 1'i görüyorsunuz. Ve bu altın oranda sadece %3'lük bir sapma tespit edebilmişler. Bu tabii muhteşem bir başarı. Neden? Çünkü bu sarayı planlayanlar kafaları her şeyle oturmuş adamlar. Yani en son yapacağını en başta bilen adam altın oranı yapar. En sonda ne yapacağını bilmeyen hemen böyle kalktığı gibi hadi yapalım diyenler her zaman hüsrana uğrar ve yaptıkları yarım kalır, sıkıntılı olur, yıkılır, yok olur gider. Osmanlı 600 yıl niye çok başarılı bir devletti? Niye çok zor yıkıldı? Bizimkiler içten, onlar dıştan uğraştığı halde niye yıkamadılar? Keçicizade'nin tabiriyle.
Çünkü kurarlarken her şeyi düşünerek, bilerek, planlayarak yapmışlardı. Bu Buyurun. altın oranı mimaride kullanımıyla ilgili bir geleneksel bir şey mi var? Var. Var geçmişten gelen. Ona göre uygulanmış. Mesela antik dönem Mısır'da, antik Yunan'da altın oranın mimariye yansıması fi sayısı, pi değil. Bir pi sayısı var, bir de fi sayısı var. 1.6 diye devam eden bir rakam, ona vuruyorlar. Altın oran ilk çağdan beri bilinen bir gerçek. Tabii ben bu işin uzmanı değilim. Hani isterdim burada uzun uzun bunun böyle açıklamalarını yapayım. Bu işin uzmanı değilim. Ama bildiğim kadarıyla işte yüz vücut dengesi, yapıda çatı, bina dengesi. Mimar Sinan yapıları niye muhteşem? Çünkü baktığınız zaman en, boy hepsi bir. Şimdi mesela altın orana hiç uymayan bir eser söyleyeyim size. Tarsus'taki Ashab-ı Keyf Camii. Gittiniz mi Tarsus Ashab-ı Keyf'e? 19. yüzyılın sonunda oraya bir cami kondurmuşlar. Osmanlı son dönem bizimkiler cami kulübe gibi minare maşallah, böyle çıksanız tepesine arş-ı alayı seyredersiniz. Bu ne biliyor musunuz? Cahillikten başka bir şey değil. Cahillik ve gösteriş. Sen bir yapıyı ortaya koyarken, mesela bir örnek vereyim. Matematikçi değilim ama matematikten bir örnek vereyim. Buraya bir tane kare çizdiniz. Japon origami sanatında çocukken oynardık. Önce bir kare kağıt alırdık elimize. Her şey kareyle başlardı biliyorsunuz. Neden? Çünkü karenin içine üçgeni yatırdığınız zaman hepsi birbirini örter rahatlıkla. Bir tane kare kağıdı aldık. Tam ortasından böldük. Ne oldu? 2 tane eşit dikdörtgen ortaya çıktı. Bu 2 eşit dikdörtgen karenin ortasını kesen çizginin en altına pergelin sivri ucunu koyduk. Açık ya işaretleyeceğimiz kalem ucu kısmını karenin sağ köşesine getirdik ve bir yarım daire çizdik. Yarım daireyi aşağı doğru indirdik karenin tabanına ve indirdiğimiz zaman tam karenin tabanıyla örtüştü. O örtüştüğü karenin dışında kalan kısımdan bir dikdörtgen daha çıkarıyorsunuz. Oradan bir dikdörtgen daha oluşuyor. O dikdörtgenin taban uzunluğu karenin taban uzunluğuna ne kadar yakınsa altın oranı o kadar yakalamış oluyorsunuz. Mimaride altın oran işte bu. Ve Topkapı Sarayı'nda altın oran %97 oranında yakalanmış muhteşem bir hadise. Biz Bab-ı Hümayun'dan girdik. Şu an ön bahçedeyiz. Aya İrin'in hemen önünde buradayız. Biraz daha yürüyeceğiz. Babus Selam gelecek. Osmanlı bu kapıya orta kapı demiş. Orta kapı. Aslında Babus Selam, selam giriş demek, başlangıç demek. Sarayın asıl giriş kapısı. Buradan giriyoruz. Bu kez asıl saray başlıyor. 2 avlulu. Ama burada bir dengesizlik var mı? Yok. Çünkü ön bahçe gibi arkaya da bir bahçe yapmışlar. Bizim bugün halk arasında Gülhane dediğimiz sarayın meşhur gül bahçesiyle beraber hem işlevsel hem de oran olarak her şeyle muhteşem, orantılı, hepsi birbirine dek müthiş bir saray ortaya konmuş. Bir tarihçi altın oranı herhalde ancak bu kadar anlatır. Daha da teferruat anlatmak isterim. Ama bizce ne yapalım? Canlı canlı görelim. Bab-ı Hümayun'dan girdik. Altın oranı konuştuk. Sarayın plan şemasını inceledik. Topkapı Sarayı'ndaki altın oran mantığını anlamaya çalıştık. Ve sizinle yürüye yürüye Babus Selam'ın, Osmanlı'nın tabiriyle orta kapının önüne kadar gelmiş olduk. İşte bu kapıyla beraber asıl saray başlıyor. Ama öyle muhteşem bir denge var ki önde bir bahçe, arkada bir bahçe, ikisinin ortasında 2 avlulu bir saray söz konusu. Muhteşem bir işlevsellik var. Kadının yeri belli, erkeğin yeri belli. Valide Sultan, padişah, eşleri, bekar genç kızlar. Plan şemasını okuyan sarayı çözer. Leslie Pierce. Leslie Pierce 11 yıl Topkapı Sarayı'nda çalışmış bir İngiliz araştırmacı, tarihçi. Yabancılardan örnek veriyorum, biliyorum bizden örnek verince birçok insan kale almayacak. Yabancılar malum bizim araştırmacılardan daha sükse yapıyor. Kadın haremle alakalı yıllardır üretilen yalanlar karşısında sarayın plan şemasını ortaya koyuyor ve diyor ki sarayın ve saraya göre haremin plan şemasına, konumuna bakan bu oryantalist yalanlarının. Ne o yalanlar biliyorsunuz. Padişah işte duruyormuş, kızlar sıraya giriyormuş falan bilmem ne. Bunların ne kadar büyük birer yalan olduğunu anlar diyor. Plan şemasına bakarak bir şey daha anladık. Topkapı Sarayı meğer dünyanın en güzel sarayıymış. İşin acı yanı, bunu da bize öğretenler maalesef yine İngilizler oldular ya, ona yanıyorum.